Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kesirlerle toplama ve çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Öncelikle kesirlerde toplama veya çıkarma işlemi yapabilmek için paydalarının eşit olması gerekir. Payda ne demekti? Şu alttaki sayılar. Bakın 8, 8, 12, 5, 9. Bakın hepsi 7 ve ikisi de 6. Yani toplama veya çıkarma işlemi yapabilmek için mutlaka paydalarının eşit olması gerekiyor. Peki toplama işlemini nasıl yapacağız? 3 bölü 8 artı 2 bölü 8. Bunları nasıl toplayacağız? Öncelikle kesir çizgimizi çiziyoruz. Kesirlerle toplama işlemi yaparken paydadaki sayı aynen yazılır. Hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Bakın ikisinde 8 yazıyor. O zaman biz de buraya 8 yazıyoruz. Yukarıdaki sayılar ise çocuklar normal bir şekilde toplanır. Yani burada 3 yazıyor, şurada 2 yazıyor. O zaman 3 ve 2'yi topluyoruz. Yani 5. Cevabımız 5 bölü 8 veya 8 de 5 diye de okuyabiliriz. Devam edelim diğer sorumuzla. 5 bölü 12 artı 4 bölü 12 toplayacağız. Nasıl toplayacaktık? Öncelikle kesir çizgimizi çiziyoruz. Paydayı nasıl yazıyorduk? Aynen yazıyorduk. 12 ile 12. O zaman biz de buraya 12 yazıyoruz. Paydaki sayılar ise toplanır çocuklar. 5 ile 4'ü toplarsak 9. Cevabımız 9 bölü 12. Devam edelim. Peki çocuklar, kesirlerde tam kesir olursa o zaman nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapıyoruz. Tamları kendi arasında ayrı bir şekilde topluyoruz. Bakalım 2 tam 1 bölü 5, 1 tam 2 bölü 5. Bunları nasıl toplayacağız? Öncelikle şuradaki tamları topluyoruz. 2 tam ve 1 tam var. 2 tamla 1 tamı toplarsak kaç olur? 3 tam. 3 tamı yazdıktan sonra kesir çizgimizi çiziyoruz çocuklar. Sonra ne yapıyorduk? Paydadaki sayıyı aynen yazıyorduk. Bakın burada 5 var, burada 5 var. O zaman biz de 5 yazıyoruz. Paydadaki sayı neyse aynısını yazdık. Şimdi paydaki sayıları da ne yapıyorduk çocuklar? Topluyorduk. 1 ile 2'yi toplarsak 3 olur. Yani cevabımız 3 tam 3 bölü 5. Devam edelim. Yine tam sayılı kesirler var. 3 tam 4 bölü 9 ile 2 tam 3 bölü 9'u toplamamız lazım. Ne yapacağız? Öncelikle tam olan sayıları topluyorduk değil mi? Burada 3 tam var. Burada 2 tam var. O zaman 3, 2 daha 5 tam diyoruz. 5 tam. Kesir çizgimizi çizdik. Paydada ne var? 9 var, 9 var. O zaman biz de 9'u aynen yazıyoruz. Şimdi paydaki sayıları topluyorduk değil mi? 4 ve 3'ü toplarsak kaç olur? 7. Yani cevabımız 5 tam 7 bölü 9. Devam edelim. Peki çocuklar üçlü olursa ne yapacağız? Şöyle 1 bölü 7, 2 bölü 7, 3 bölü 7'yi toplamış. Yine değiştirdiğimiz hiçbir şey yok. Aynı şekilde topluyoruz. Öncelikle kesir çizgimizi çiziyoruz. Paydadaki sayılar ne demiştik? Aynen yazılır. Bakın hepsinde 7 yazıyor. O zaman biz de paydaya 7 yazıyoruz. Paydaki sayılar ne yapılırdı çocuklar? Toplanırdı. 1, 2, 3. 1, 2 daha 3. 3, 3 daha 6. Cevabımız 6 bölü 7 oldu. Devam edelim. Peki çocuklar, bir kesirde tam var, diğerinde yok diyelim. Burada 3 tam 2 bölü 6 var. Burada sadece 3 bölü 6 var. Yani tam kısım yok. Bunları ne yapacağız? Şu şekilde yapıyoruz. Burada ne var? 3 tam. Burada tamlı bir şey var mı? Yok. O zaman 3 tamı aynen buraya yazıyoruz. 3 tam. Sonra kesir çizgimizi çizdik. Bakalım paydada ne var? 6 var, 6 var. Ne demiştik? Payda aynen yazılır. O yüzden biz de 6'yı şuraya yazıyoruz. Peki paydaki sayılara ne yapıyorduk? Yukarıdaki sayıları da topluyorduk. Burada 2 var, burada da 3 var. 2 ile 3'ü toplarsam 5 olur. Yani cevabımız 3 tam 5 bölü 6. Devam edelim çocuklar. Evet. Şimdi bunun bir tane pizza olduğunu düşünelim. Bu bir pizza. Şöyle yazalım. Bir pizza var burada. Evet, pizza 8 dilime bölünmüş değil mi? 8 dilimden 2 tanesini ben yedim.
3 tanesini de Ayşe yedi. Biz toplamda pizzanın kaçta kaçını yedik? Bunu toplama işlemi yoluyla nasıl buluruz? Şöyle. Şimdi bu pizza 8 eşit parçaya bölünmüştü ve ben burada 2 tanesini yemiştim, değil mi? Yani ben 8'de ikisini yedim. 8 parçadan 2 tanesini yedim. Artı diyorum. Ayşe kaç tanesini yemiş? O da 8 parçanın 3 tanesini yemiş. Bakın 3 tane. Ayşe de o zaman pizzanın 8'de 3'ünü yemiştir. Peki biz toplamda, bakın toplama işlemi yaptım. Toplamda pizzanın kaçta kaçını yemiş olduk? Nasıl buluruz? Bakın paydadaki sayıları aynen yazıyorduk, değil mi? İkisinde de 8 var. Ben de 8 yazıyorum. Ve 3 ile 2'yi de toplarsam 5 olur. Yani ben ve Ayşe pizzanın 8'de 5'ini yemiş olduk. Evet, toplama işlemi bu şekilde. Şimdi çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işlemi de çocuklar toplama işlemiyle aynı mantık. Paydadaki sayı aynen yazılır. Yukarıdaki sayılar çıkarılır. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. 4 bölü 5 eksi 2 bölü 5 nasıl çıkarılır? Önce kesir çizgimizi yazıyoruz. Çiziyoruz şöyle. Evet, payda da 5 var, burada da 5 var. Biz ne demiştik? Payda aynen yazılır. Hiçbir şekilde değiştirilmez. O zaman paydaya ben buraya 5 yazdım. Peki çocuklar, burada 4 var, burada da 2 var, değil mi? Arada çıkarma işlemi var. Yani diyor ki 4'ten 2'yi çıkar. 4'ten 2'yi çıkarırsak kaç kalır? 2. Cevabımız 2 bölü 5. Devam edelim. 7 bölü 10 eksi 3 bölü 10. Öncelikle kesir çizgimizi çiziyoruz. Ne demiştik? Paydadaki sayı aynen yazılır. Burada 10 yazıyorsa her ikisinde biz de buraya 10 yazıyoruz. Peki 7'den 3 çıkarsa kaç kalır? 4 kalır. Cevap 4 bölü 10. Evet, şimdi tamlara geldik. 3 tam 4 bölü 6 eksi 1 tam 2 bölü 6. Öncelikle ne demiştik? Her zaman tam kısımlar çıkarılır. Bakın burada 3 tam var, burada 1 tam var. 3 tamdan 1 tam çıkarırsak, yani 3'ten 1 çıkarırsak kaç kalır? 2. 2 tam. Şimdi kesir çizgimizi çiziyoruz. Ne demiştik? Paydada 6 var, şurada da 6 var. Paydadaki sayı her zaman aynen yazılır. Burada 6 varsa ben de şuraya 6 yazıyorum. Şimdi paydaki sayılara bakalım çocuklar. Şurada 4 var, şurada 2 var. 4'ten 2 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır. Evet, cevabımız 2 tam 2 bölü 6. Devam edelim. Evet, yine tamlar var çocuklar. 5 tam 6 bölü 7 eksi 2 tam 2 bölü 7. Bunları nasıl çıkarıyoruz? Ne demiştik? Öncelikle her zaman tam olan kısımlar çıkarılır. 5'ten 2 çıkarıyoruz, değil mi? Bakın burada 5 tam var, burada 2 tam var. 5 tamdan 2 tam çıkarırsak kaç kalır? 3 tam. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır, değil mi? Sonra kesir çizgimizi çizdik. Bakalım paydalarda ne var? Şurada 7 var, burada da 7 var. Paydayı hiç değiştirmeden yazıyoruz. 7. Evet, kaldı yukarıdaki sayılar. 6 var burada, şurada da 2 var. 6'dan 2'yi çıkarırsak kaç kalır? 4. Cevabımız 3 tam 4 bölü 7. Devam edelim. Peki çocuklar, şöyle üçlü olursa nasıl yapıyoruz? Yine değişen hiçbir şey yok. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Paydalarda 12'leri görüyorum. O zaman ben de 12'yi aynen yazıyorum. Yukarıdaki sayıları da ne yapacağım çocuklar? Çıkaracağım. 8 eksi 3. 8'den 3 çıkarsa kaç kalır? 5. 5 eksi 1. 5'ten 1 çıkarsa kaç kalır? 4. Cevabımız 4 bölü 12 olur. Şimdi çocuklar, hem çıkarma hem toplama işlemi karışık bir şekilde de bize verilebilir. Bunları nasıl çözeceğiz? Şöyle. Öncelikle kesir çizgimizi çiziyoruz her zaman. Bakıyorum paydadaki sayılara 10, 10, 10. O zaman ben de şuraya 10 yazıyorum hiç değiştirmeden. Şimdi bakalım. 9 eksi 4. 9'dan 4 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır çocuklar. 9 eksi 4, 5. 5 artı 3. 5 ile 3'ü toplarsak kaç olur? 8. 8'i buraya yazdım. Yani aradaki işaretlere dikkat etmemiz lazım. Bakın şurada eksi var, şurada artı var.
9 eksi 4 5. 5 artı 3 8 oldu. Cevabımız 8 bölü 10. Evet, son sorumuzla devam edelim. Bunun bir tane pasta olduğunu düşünelim çocuklar. Bir tane pasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş. Ve bunun 4 parçasını kim yemiş? Ben yedim. Evet, bir tane pasta vardı. 6 parçaya bölünmüş ve ben 4 parçasını yemişim. Sorum şu. 6 dilime bölünmüş bir pastanın 4 parçasını yedim. Geriye kaç dilim pasta kalmıştır? Bunu kesirlerle nasıl çözebiliriz çocuklar? Şöyle. Bir tane 6 dilime bölünmüş kek vardı ve 6 parçası da duruyordu, değil mi? 6 parçanın 6'sı da duruyordu. Peki ben bu 6 parçadan kaç tanesini yedim? 4 parçasını yedim. Yani 6'da 4'ünü ben yedim. 6 parçasından 4 parçasını ben yedim. Geriye ne kadar kaldı? Şöyle yapıyoruz. Paydayı nasıl yazıyorduk çocuklar? Aynen. 6, 6. O zaman ben de buraya 6 yazıyorum. Yukarıya bakalım. 6 parça vardı. 4 tanesini yedim. Geriye kaç parça kaldı? 2 parça kaldı. Demek ki pastanın kaçta kaçı kalmış? 6'da ikisi kalmıştır. Zaten şekilde de görüyoruz. 6 parçaya böldüm. 4 tanesini ben yediysem geriye 2 tane şurada yenilmemiş dilim kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.